Frederick Forsyth'nin klasik gerilim romanı Çakal Günü, 10 yıllardır okuyucuları büyüledi. Bu roman, gerilim ve entrika dolu sayfalarıyla okuyucuları kendine çekmeye devam ediyor. Forsyth'nin ustalıkla kaleme aldığı bu eser, sadece bir suikastçının hikayesini anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda okuyuculara dönemin siyasi atmosferini de hissettiriyor. Sadece Çakal olarak bilinen gizemli bir suikastçının kimliği ve geçmişi hakkında çok az şey bilinen bu karakterin, Fransa Cumhurbaşkanı'nı öldürmesi için tutulmasını anlatan sürükleyici hikayesi, okuyucuları her sayfada daha da derinlemesine içine çekiyor. Bu hikaye, sadece bir suikast girişimini değil, aynı zamanda bu girişimin ardındaki karmaşık planları ve stratejileri de gözler önüne seriyor. Birçok filme ve diziye uyarlandı. Her uyarlama, orijinal hikayenin gerilimini ve heyecanını koruyarak, izleyicilere farklı bir bakış açısı sunmayı başardı. Bu uyarlamalar, Forsyth'nin eserinin ne kadar evrensel ve zamansız olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bu son uyarlama, aksiyonu günümüze taşıyarak tanıdık hikayeye yeni bir soluk getirmeye çalışıyor. Modern teknolojinin ve günümüzün siyasi dinamiklerinin hikayeye eklenmesi, izleyicilere daha da gerçekçi ve güncel bir deneyim sunuyor. Dizi, izleyicileri hemen uluslararası casusluk ve politik entrika dünyasının yüksek riskli dünyasına götürüyor. Bu dünya, her köşede bir tehlikenin saklandığı, her an her şeyin değişebileceği bir yer. İzleyiciler, bu yüksek tempolu dünyada nefeslerini tutarak olayları takip ediyor. Soğukkanlı bir hassasiyetle çalışan, acımasız ve oldukça yetenekli bir suikastçı olan gizemli Çakal ile tanıştırılıyoruz. Onun her hareketi, her planı, izleyicileri koltuklarına çiviliyor. Çakal'ın profesyonelliği ve soğukkanlılığı, onu diğer suikastçılardan ayıran en önemli özelliklerden biri. Onun peşinde ise, ölümcül görevini yerine getirmesini engellemekle görevli, azimli ve becerikli bir ajan olan Bianca var. Bianca'nın kararlılığı ve zekası, onu Çakal'ın en büyük rakibi yapıyor. Bu iki karakterin arasındaki kedi-fare oyunu, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Bianca'nın her adımı, her ipucu, izleyicileri daha da derinlemesine hikayeye çekiyor. Edward Norton, rol soğuk ve hesapçı bir yoğunluk katarak Çakal rolüne adım atıyor. Norton, bu karaktere hayat verirken, onun derinliklerine iniyor ve izleyiciyi Çakal'ın karanlık dünyasına çekiyor. Çakal, zekası ve acımasızlığı ile tanınan bir karakter ve Norton, bu özellikleri mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Onun performansı, izleyiciyi hem büyülüyor hem de ürkütüyor. Canlandırması, karakterin zekasını ve acımasızlığını yakalayan, ürkütücü bir şekilde etkili. Norton'un her hareketi, her bakışı, Çakal'ın ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor. Onun bu rolü, izleyiciyi sürekli tetikte tutuyor ve Çakal'ın ne yapacağını tahmin etmeye çalışırken, gerilim dolu anlar yaşatıyor. Kanunun diğer tarafında ise Diane Kruger, Çakal ile önceki bir karşılaşmasının etkisinden kurtulamayan, sorunlu bir geçmişe sahip ajan Bianca'yı canlandırıyor. Kruger, Bianca'nın içsel çatışmalarını ve geçmişinin ağırlığını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Onun performansı, izleyiciyi Bianca'nın dünyasına çekiyor ve onunla empati kurmalarını sağlıyor. Kruger, kararlı ajanı canlandırırken sağlam bir performans sergiliyor ve Bianca'nın gücünü ve kırılganlığını gözler önüne seriyor. Onun performansı, Bianca'nın hem güçlü hem de kırılgan yanlarını ortaya koyuyor ve izleyiciyi onunla bir yolculuğa çıkarıyor. Kruger, Bianca'nın içsel çatışmalarını ve duygusal derinliklerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Bununla birlikte, dizi karakterini tam olarak ete kemiğe büründürmekte zorlanıyor ve onu karmaşık ve gizemli Çakal'a kıyasla biraz gelişmemiş hissettiriyor. Ancak, Kruger'ın performansı, Bianca'nın potansiyelini ve derinliklerini ortaya koyuyor ve izleyiciyi onun hikayesinin devamını merakla beklemeye itiyor. Kruger, Bianca'nın karmaşıklığını ve derinliğini yansıtmak için elinden geleni yapıyor ve bu da izleyiciyi onun karakterine daha da bağlıyor. Çakal Günü, başrol oyuncularının güçlü performanslarına sahip. Norton ve Kruger, rollerine ağırlık ve yoğunluk katarak materyali yükseltiyor. Yardımcı oyuncu kadrosu da, casusluk ve politik manevra dünyasına derinlik katarak, ödüllenmeyi hak eden performanslar sergiliyor. Dizi ayrıca yüksek prodüksiyon değerlerinden de yararlanıyor. Görüntü yönetmenliği şık ve tarz sahibi olup, kedi-fare kovalamacasının gerilimini ve heyecanını etkili bir şekilde yakalıyor. Aksiyon sekansları iyi çekilmiş ancak az ve seyrek. Hiçbir yere gitmeyen bir yürüyüş, tempo ve karakter gelişimi. Güçlü yönlerine rağmen, Çakal Günü, önemli tempo sorunlarından muzdarip. Bu sorunlar, izleyicinin dikkatini çekmekte ve hikayeye tam anlamıyla bağlanmakta zorlanmasına neden oluyor. Dizi, olayları yavaş yavaş ortaya koyuyor ve genellikle yavaş ve dolambaçlı hissettiriyor.
Bu yavaş tempo, izleyicinin sabrını zorlayarak hikayenin akışını kesintiye uğratıyor ve heyecanı azaltıyor. Kasıtlı tempo, karakterleri ve motivasyonları keşfetmek için yeterli alana sahip bir roman olan kaynak materyalde işe yaramış olabilir. Ancak televizyon gibi görsel bir ortamda başarısız oluyor. Görsel medyada, izleyicinin ilgisini canlı tutmak için daha dinamik bir anlatım gereklidir. Yavaş tempo, aynı zamanda karakter gelişimini de engelliyor. Karakterlerin derinlemesine incelenmesi ve motivasyonlarının anlaşılması zorlaşıyor. Bu da izleyicinin karakterlerle empati kurmasını engelliyor. Norton ve Kruger, güçlü performanslar sergilerken, karakterlerine izleyiciyi gerçekten cezbedecek kadar derinlik veya karmaşıklık verilmemiş. Bu eksiklik, karakterlerin yüzeysel kalmasına ve izleyicinin onlarla duygusal bir bağ kuramamasına neden oluyor. Yardımcı karakterler daha da kötü durumda. Genellikle tam olarak gerçekleştirilmiş bireyler olmaktan ziyade, olay örgüsü araçlarına indirgeniyorlar. Bu durum, hikayenin zenginliğini ve derinliğini azaltarak, izleyicinin ilgisini kaybetmesine yol açıyor. Yardımcı karakterlerin daha iyi işlenmesi, hikayeye daha fazla katman ve karmaşıklık katabilir. Bu da izleyicinin ilgisini canlı tutar. Birbirinden ayrı dünyalar, Çakal ve Bianca'nın kopuk ilişkisi. Orijinal hikayenin en ilgi çekici yönlerinden biri, Çakal ile takipçileri arasındaki psikolojik kedi-fare oyunudur. Ancak dizi, bu dinamiği etkili bir şekilde yakalamakta başarısız oluyor. Çakal ve Bianca'nın yolları nadiren kesişiyor ve etkileşimleri kısa telefon görüşmeleri ve kısacık bakışmalarla sınırlı. Bu etkileşim eksikliği gerilimi ve heyecanı azaltıyor. Dizi, heyecan verici bir zeka savaşından ziyade, Çakal'ın nihai hedefiyle bağlantılı, birbirine paralel olarak ilerleyen iki ayrı hikaye gibi hissediliyor. Politik fısıltılar. Derinlik ve duruş eksikliği. Orijinal roman ve uyarlamaları, genellikle Çakal'ın tutulmasına yol açan siyasi iklimi ve eylemlerinin olası sonuçlarını ele alıyordu. Ancak bu yeni dizi, bu temaların sadece yüzeyini çiziyor. Konu, siyasi bir suikast etrafında dönerken, dizi sunduğu konularda esaslı bir duruş sergilemekten kaçınıyor. Siyasi derinlik eksikliği, anlatının etkisini zayıflatıyor. Çakal Günü, iktidarın karmaşıklığını inceleyen düşündürücü bir gerilim filminden ziyade, tanıdık Türk klişelerine güvenmekle yetinen, kaçırılmış bir fırsat gibi geliyor.